Bu film bir başarı hikayesidir. Kilis'te mülteci kampında 2012'de başlar. Bir özgürlüğe uçuşu anlatır. Nerede biteceğini kim bilir? Merhabalar, benim adım Ravda Nurcuma. Hem Suriyeliyim hem bir Türk vatandaşıyım. 1998 yılında Suriye İdlib şehrinde Aynul Beyda küçük kasabasında hayata geldim. Ailenin 5. çocuğu olarak dünyaya geldim. Biz 9 kardeşiz. Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye'ye geldik. İç çatışmalardan dolayı ve oradaki karışmalardan dolayı evimizi terk etmek zorunda kaldık. 13 yaşındaydım. Pek kolay değildi çünkü evimiz var ve okula gidiyordum. Normal herhangi bir ülkenin çocuğu gibi çok doğal hayatımız vardı. Bambaşka bir ülkeye gitmek çok kolay değildi. Sahip olduğumuz her şeyi terk edip bir çadır kampına mülteci olarak mülteci düşüncesiyle gitmek kolay değildi. 4 saat yürüdük ve tam sınıra yaklaşırken ben çok korkmuştum. Çünkü eziyet verileceğini düşünmüştüm. Ama küçüktük ve sınıra geldiğimizde Türk askeri yardım etti. Bize battaniye verdi, yiyecek verdi ve kampa yerleştirdi. Tabii hep mülteciyiz diye düşünüyoruz ama hiçbir zaman mülteci olmadık. Her zaman bu ülkenin misafiri olduk. Ben kampa ilk geldiğimde çok ağlamıştım, çok üzülmüştüm. Çünkü evim var, odam var ama odamda yaşayamıyorum. Çok sıcak bir çadır kampında yaşıyorum. Ve her şey berbat oldu. Her şey çok değişti. Savaş ne demek bilmiyorum. Ne anlama geldiğini bilmiyordum. Her şeyi yeni yeni öğreniyordum. Çadır kampta ağlıyordum. Babama bizi Suriye'ye götür, gitmek istiyoruz, evimi özledim diyordum. Babam da zaten biz Türkiye'ye geldiğimizde 1 ay, 2 ay kalacağımız düşüncesindeydik. Her şey çözülüp geri döneceğimizi düşünürdük. Ama maalesef çok devam etti. Ravda belki sezileriyle yaşamın artık Türkiye'de devam edeceğini hissetti. Bunun için Türkçe öğrenmesi şarttı. Okuması gerekiyordu. Üstelik kendisi gibi kamptaki arkadaşlarının da okumaları gerektiğine inanıyordu. Ben baktım boşa gitmesin diye. Ben madem bu ülkeye geldim, tamam geri döneceğim ama bu dili öğrenmiş olayım. Çünkü kampta Türkçe dili kursları oluyordu. 13 yaşındayken Türkçe öğrenmeye başladım. Hatay Yeyladağ kampıydı. Orada 2 ay kaldık ve ben o 2 ay içerisinde birinci oldum. Benden daha önce gelenler de vardı ama ben kursa çok adapte olabildim ve çok hızlı Türkçe öğrendim ve kampın birincisi oldum. Genç bir kız oldum ve ben orada okula gitmek istemiştim. Okula giderken tabii savaş olduğu için, bambaşka ülkeye geldiğimiz için birazcık erken evlilik yaygın hale gelmeye başlamıştı. Özellikle kamplarda. İnsanlar kız evlenirse kurtulur düşünüyorlardı. Ama ben şunu anladım. Aslında evlenmek değil de eğitim benim kurtuluşum olacak ve başka kızların kurtuluşu olacak. Ve ben bunu hem okula gidiyordum hem de aynı zamanda insanlara anlatmaya çalışıyordum. Annelere, babalara anlatmaya çalışıyordum. Benim yaşımdaki kızlara anlatmaya çalışıyordum. Tamam evlenebilirsin, bir aile kurabilirsin ama eğitimli kadın olmadıktan sonra sen hayatta asla tek başına ayakta duramazsın. Eğitimli olman gerekiyor. Çocuklarını eğitmek için, ailene daha iyi bir hayat sürdürebilmek için.
Benim ailem beni çok destekliyordu. Tabii ki de benim için çok endişeleniyorlardı. Ben doğru bir şey mi yapıyorum, yanlış bir şey mi yapıyorum? Ama aynı zamanda babam benim yanımda çok durdu. Ama insanlar, dışarıdaki insanlar, kamptaki diğer insanlar baskı yapıyordu. Çünkü genç kızlar için bu en uygun çözüm olarak buluyorlardı. Babama gelip kızını okula değil de evlendir diyorlardı. Ama babam bu benim kızım. Okumak istiyorsa okur. Kimse karışamaz kızıma derdi ve bu şekilde bana çok güç veriyordu. Ve ben kampta gençlik hareketi başlattım. Suriyeli çocuklar hani Suriye'ye gidip savaşmak yerine aslında eğitim görsünler. Çünkü yaşları çok küçük, kötü yollara düşmesinler. Aynı zamanda kızlar için de eğitime bağlansınlar diye aktiviteler yapmaya başladık. Bu mücadeleye inananlarla birlikte hep ailelerle konuşmaya başladık. Ziyaret yapıyorduk, aileleri topluyorduk kampta. Ailelere konuşmalar yapıyorduk. Ondan sonra kutlamalar yapıyorduk. Çocuklar için kutlamalar yapıyorduk. Psikolojik olarak daha iyi kendilerini hissetsinler, oynasınlar, balon şişirsinler, müzik dinlesinler, resim yapsınlar diye hep gönüllü olarak bunları yapıyorduk çocuklara ve kampta insanları bilinçlendirmek için gerekirse doğa temizliği, gerekirse eğitim konusu, gerekirse çocuklarla alakalı nasıl davranmalarıyla alakalı aktiviteler yapıyoruz. Mesela haftada bir gün, cumartesi günü kampı temizlemeye kalkıyoruz ve insanları davet ediyoruz. Siz de gelin bizimle, hadi hep birlikte temizleyelim. Biz attığımız çöpleri temizleyelim. Çok güzel bir şey ve doğaya zarar vermeyelim. Ravda'nın bu çabaları dönemin yetkililerinin dikkatini çekmekte gecikmedi. Dönemin Kilis valisiyle tanışması dönüm noktalarından biri oldu. Tabii ben kampta yaşarken Kilis valisi vardı, Süleyman Tapsız Bey. Süleyman Tapsız Bey bana çok güveniyordu ve benim mücadeleme çok inanıyordu ve her zaman bana destek veriyordu ve beni manevi kızı olarak görüyordu. Üniversite kazanmam için bana destek verdi ve ben üniversiteyi kazandım. Siyaset Bilimi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandım. Süleyman Tapsız Bey hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. Her zaman bana çok inandı ve çok güvendi. Ve gerçekten beni kızı gibi görüyordu. Evlerinde her zaman odam vardı. Ve üniversite geldikten sonra kitaplarımı alıyordu. Derslerimle yardımcı oluyordu. Ravda Nur'u 2012 yılının Haziran ayında Öncüpınar Konteyner Kenti'ni Kilis valisi olarak ilk ziyaretimde tanıdım. Kampta düzenlenen bir programda bana kendi yazmış olduğu Türkçe bir şiir okumuştu. Lise 1. sınıf öğrencisiydi ve Suriye'nin İdlib kentinden ailesiyle birlikte henüz bir ay önce gelmişlerdi. Annesi, babası ve 9 kardeşiyle birlikte 21 metrekarelik bir konteynerde ikamet ediyorlardı. Ravda Nur'un her yönüyle diğer öğrencilerden farklı, çok zeki olduğunu gözlerinden anlayabiliyordunuz. Zaten ben de o günden sonra Ravda Nur'a karşı özel bir ilgi ve ihtimam gösterdim. Lise eğitiminden başlayarak üniversite eğitimi dahil eğitim sürecinin her aşamasında ona devletimizin imkanlarını sonuna dek açtım. Onu manevi kızım olarak gördüm. Şahsi olarak da her türlü desteği vermeye çalıştım. Zaten onun ihtiyacı olan da sadece ona rehberlik edilmesi ve yol gösterilmesiydi. Gerisini zekası ve çalışkanlığıyla fazlasıyla yapıyordu. Ravda Nur'u devletimizin en üst düzey yöneticilerine takdim ederek onu tanımalarını sağladım. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla önce Ravda Nur, daha sonra da ailesi Türk vatandaşlığına alındılar. Ravda Nur beni hiçbir zaman mahcup etmedi. 5-6 yıl 11 kişi 21 metrekarelik bir konteyner kentte kalıp ve bugün baktığımızda artık Gaziantep Kalyoncu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 3 dil bilen, Türkiye ve uluslararası kamuoyunda tanınan, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılara konuşmacı olarak davet edilen, özgüveni son derece yüksek bir genç kız olarak artık karşımızda. Mülteci olmanın negatif tesirlerini kolaylıkla ve rahatlıkla üzerinden atabilen, zorluklara, sıkıntılara karşı rahatlıkla mücadele veren, yarınlara kendini en iyi şekilde hazırlayan bir genç kız olarak artık onu görüyoruz. Ben Ravda Nur'un azminin,
Ravda Nur'un hayatının, onun çalışkanlığının, onun mücadele ruhunun gençlerimize, özellikle de genç kızlarımıza örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Suriyelilere, ülkemize ve insanlığa büyük hizmetler vereceğine olan inancım tam. Kendisine yolun ve bahtın açık olsun diyor ve Cenab-ı Hak'tan sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı ve ağız tadıyla geçen bir ömür temenni ediyorum. Üniversiteye girdim ve ben kamptan ilk çıktığım gün çok anlamlıydı benim için. Çünkü ben kamptan çıktım, cebimde çok az para vardı ve ben bambaşka bir şehire gideceğim. Yepyeni bir hayat beni bekliyor. Ben o zaman kampa baktım ve dedim ki ben bunu başaracağım ve buraya bir daha geleceğim. Kardeşlerimi ve ailemi kurtaracağım ve diğer insanlara bir şeyler yapmak için uğraşacağım. Faydalı insan olmak için uğraşacağım. Bugün Ravda 21 yaşında, başarılı bir üniversite öğrencisi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler okuyor. Kadın hakları ve kız çocuklarının okuması için aktivizmini sürdürüyor. Üstelik kendi adında bir dernek de kurdu. Tabii ben üniversiteye girdikten sonra bambaşka bir hayatla karşılaştım. Aslında ben bu yaptığım, kampta yaptığım çalışmalar daha geniş şekilde yapabilirim. Konferanslara katılmaya başladım. Bir aktivist olarak, bir savunucu olarak her mülteci konulu alan bir konferansa katılmaya çalıştım ve katıldım. Ve her zaman sesimi ve benim mücadelemi inanan insanların sesini duyurmaya çalıştım. Mülteci sesi olmaya çalıştım. Genç kızların rol modelini olmaya çalıştım. Ve bu süreçte gerçekten kendimi çok geliştirdim. Hem üniversite okuyor hem de mülteci haklarını savunuyorum dünya çapında. Ravda birçok uluslararası konferansa çağrılıyor. Büyükelçiler ile mültecilerin durumunu konuşuyor. Kendisi gibi yaşıtı olan aktivist Nobel Barış Ödüllü Malala ile yolları da kesişti. Ravda Nur olağanüstü bir kız, olağanüstü bir karakter. Çok yakın zamanda Malala tarafından yürütülen eğitim şampiyonlarından birisi olacak ümit ediyoruz. Halen de İGAM'ın yürüttüğü kızların kaliteli eğitime erişmesine yönelik eğitim şampiyonluğu projesinde bize ortak. Kendisi çok iyi bir aktivist, çok küçük yaştan itibaren bu konuya kendisini adamış. Eminim çok daha büyük işler yapacak. Amerika'dan burs kazandım İngilizce öğrenmek için ve mülteci olduğum için gidememiştim o zaman. Kabul etmemişlerdi beni. Ben televizyonda konuşma yapıyordum ve dedim ki ben mülteci olarak doğmadım ve ülkemdeki savaş benim suçum değil. Ravda 2015 yılında Cumhurbaşkanı'nın özel talimatıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazandı. Kamptan Hatay'a çıkarttığı ailesine destek sağlıyor, kardeşlerinin okumasına yardım ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beni davet etti ve sen mülteci olarak doğmadın, ülkendeki savaş da senin suçun değil. Sadece Suriyeli olmandan değil, Türk olmandan da gurur duymak istiyoruz. Al Türk kimliği, al Türk pasaportu ve git, burs kazandıysan, hak ettiysen sen git dedi. Ondan sonra ben çok şaşırdım çünkü benim elimde kimlik bile yoktu. İlk kimlik Türk kimliği oluyordu. Çünkü Suriye'de 18 yaş geçmeden önce kimlik verilmiyordu. Ve elimde bir kimlik sahibi oldum ben. Elimde kendime ait bir kimlik, fotoğrafım olan bir kimliğim var. Çok farklı bir duyguydu, çok sevinmiştim. Ama aynı zamanda çok büyük sorumluluklar hissettim. Halen de hissediyorum. Çünkü ben bu kimliği taşıyorsam gerçekten bu ülkeye ve bu bayrağa layık bir vatandaş olmak için çalışmam gerekiyor. Sadece Suriye'yi değil, Türkiye'yi de gururlandırmam lazım. Ve hiçbir zaman vazgeçmedim. Hep çalışmaya devam ettim. Amerika'ya gittim. Orada İngilizce kursunu aldım. Birinci oldum ve Türkiye adına birinci oldum. Ve çok sevinmiştim. Çünkü ben bu kimliği buraya gelmem için vesile oldu. Ve ben gerçekten burada Türkiye adına birinci olmam bir karşılık vermiş oldum. Tabii Türkiye'nin karşılığı asla verilmez. Çünkü bizim üzerimizde çok emeği var. İnsanlar üzerinde çok emeği var. 2016 yılında dernek kurmaya karar verdim.
ve derneğin adı Ravda Nur Derneği olsun istedik. Çünkü her bir insan, her bir genç, özellikle her bir genç kız yapamayacağım düşündüğünde benim hikayem aklına gelsin. Oh be, Ravda Nur neler yaptı, biz mi yapamayacağız? Düşünsünler istedim. Herkese umut olmak istedim. Çünkü ben çok zor şartlar altından, her şeye rağmen bir şeyler yapıyorum. Ailemi gururlandırdım, ülkemi gururlandırdım, Türkiye'yi gururlandırdım. Ve her kız yapabilir. Peki Ravda Nur'un bu 21 yıla sığdırdığı dolu dolu, başarılı yaşamı ne anlama geliyor? Ve Ravda nereye gidiyor? Ben Ravda'yı 2014 yılında daha küçücük bir çocukken diyebileceğim bir yaşta Kilis'te tanıdım. İçindeki heyecan ve ışığı her zaman var oldu, hep devam etti. Önce kendisini yetiştirmeye adadı, ardından çevresine katkı vermek için elinden geleni yaptı. Kolay da olmadı, ailesini ikna etmesi gerekti, Suriyelileri, Türk toplumunu. Ama hiç mücadeleden vazgeçmedi. Sadece söylemedi, sadece bizi duygulandırmadı. Ben mülteci doğmadım diyerek haykırırken sadece kendisini düşünmedi. Ve bununla birlikte büyük bir çevreye açıldı. Çok iddialı yerlere açılmış oldu. Hakkından da geldi. Aynı zamanda Türk toplumunun da bu emeğin karşılıksız kalmayacağını ona göstermesine de imkan sağlamış oldu. Çok zor, çok dezavantajlı da olsa içindeki o enerji sadece Ravda'yı değil, Ravda gibi binlerce, on binlerce, milyonlarca genci yeniden motive etti. İyi ki varsın Ravda.